Hiç aklınıza geldi mi? Şu bildiğimiz modern üniversite aslında planlı bir proje falan değil. Aksine tek bir asi ruhun yaktığı bir ateşle başlamış olabilir mi? Gelin bugün bildiğimiz anlamıyla üniversitenin doğuşuna bakalım. Bir kurum kurma niyeti olmayan ama her şeyi sorgulama cesaretiyle istemeden bu yolu açan bir adamın Peter Abelard'ın hikayesini. Karşınızda kahramanımız Peter Abelard. Ama durun, aklınıza hemen böyle tozlu raflar arasında kaybolmuş, sıkıcı bir alim gelmesin sakın. Sevgilisi Heloise'ın bu sözleri bize bambaşka birini anlatıyor. Abelard sadece keskin bir zekaya değil, aynı zamanda sesiyle, sözleriyle ve duruşuyla insanları kendine hayran bırakan manyetik bir karizmaya sahipti. Ve işte bu da onun mirası. Paris Üniversitesi'nin kalbi, Sorbonne gibi görkemli, resmi ve köklü bir kurum. Bir yanda bu karizmatik, asi adam, diğer yanda bu devasa kuralcı yapı. Arada müthiş bir tezat var değil mi? İşte bu tezat, anlatacağımız hikayenin tam da kalbinde yatıyor. Tüm bu analizin temel sorusu. Yani bir tarafta kitleleri peşinden sürükleyen, adeta entelektüel bir rock yıldızı var, diğer yanda yüzyıllarca ayakta kalacak bir eğitim kurumu. Bu ikisi arasındaki o görünmez bağ neydi acaba? İşte bunu anlamak için gelin önce Abelard sahneye çıkmadan önceki dünyaya şöyle bir bakalım. Abelard'ın yarattığı o büyük devrimi anlamak için önce nasıl bir ortama adım attığını görmemiz şart. Çünkü o zamanlar bugünkü gibi bir üniversite fikri yoktu bile. Düşünsenize, o dönemde öğrenim dediğiniz şey tamamen pasif bir eylem. Okullar adeta yeni fikirlerin üretildiği yerler değil de eski bilgilerin sadakatle korunduğu bir nevi Nuh'un gemisi gibi. Amaç keşfetmek değil, sadece muhafaza etmek. Öğrenciler de bu süreçte aktif katılımcı falan değil, sadece pasif birer alıcı. Ve işte tam bu ortama Abelard geliyor ama o bildiğimiz alimlerden çok farklı. Gerçekten de inanılmaz bir hafıza, engin bir bilgi birikimi, insanları resmen büyüleyen bir hitabet yeteneği, üstüne üstlük şair, besteci ve hepsinden önemlisi mantık ve münazarada kimsenin karşısında duramadığı bir usta. Bütün bunlar bir araya gelince Abelard adeta 12. yüzyılın entelektüel bir süperstarına dönüşüyor. Peki, Abelard'ı çağdaşlarından ayıran onu aynı anda hem bu kadar tehlikeli hem de bu kadar çekici kılan şey neydi? İşte o, entelektüel cephanesindeki devrim niteliğindeki silahı, her şeyi ama her şeyi sorgulama sanatı. Bu silahın en net halini de Sic et Non yani Evet ve Hayır adlı eserinde görüyoruz. Abelard'ın yaptığı şey inanılmaz derecede kışkırtıcıydı. Kitabında kutsal metinlerden ve kilisenin büyük otoritelerinden belli bir teolojik soru hakkında birbiriyle taban tabana zıt ifadeleri alıp yan yana koyuyordu. Düşünün bir otorite bir konuya evet derken bir diğeri aynı konuya hayır diyor. Ve Abelard ne yapıyor biliyor musunuz? Cevabı vermiyor. Orayı boş bırakıyor. Neden mi? İşte kendi ağzından metodunun özü. Amacı hazır cevaplar vermek değil, tam tersine zihinleri kışkırtmak. Okuyucuyu pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp bu çelişkilerin üzerine akılla giden aktif bir araştırmacıya dönüştürmek istiyor. Yani yöntemini şöyle 3 basit adıma indirgeyebiliriz aslında. 1. Sarsılmaz kabul edilen otoriteler arasındaki çelişkileri gözler önüne ser. 2. Bu çelişkiyle zihninde bir şüphe, bir merak ateşi yak. Ve 3. Ki en radikal adımı da bu, çözümü tamamen onlara bırak. Bu o dönem için aklın özgürlüğüne vurulmuş bir mühür gibiydi resmen. İşte bu, her şeyi değiştiren o büyük kırılma anı. Abelard'la birlikte öğrenmek, artık pasif bir şekilde bir şeyleri kabul etmekten çıkıyor, aklı kullanarak gerçeğe ulaşmayı hedefleyen aktif, dinamik bir sorgulama sürecine dönüşüyor. Ve bu da tabii ki kurulu düzen için dev bir tehdit demek. Abelard'ın bu yıkıcı fikirleri elbette cevapsız kalmadı. Ortaya çıkan şey hem muazzam bir takipçi ordusu hem de bir o kadar güçlü düşmanlardı. Gelin şimdi bu mücadelenin hikayesine bakalım. Abelard'ın dersleri o kadar büyük bir yankı uyandırıyor ki Avrupa'nın dört bir yanından binlerce öğrenci sırf onu dinleyebilmek için akın akın Paris'e geliyor. Bu, tek bir yerde toplanmış, benzer bir entelektüel arayış içindeki devasa bir kitle demek. İşte üniversitenin doğuşu için gereken o kritik kütle tam da buydu. Ama aklın bu yükselişi, geleneksel inanç temelli otoriteyi tabii ki derinden sarstı. Bakın bu tabloda dönemin en büyük iki entelektüel gücünün çarpışmasını görüyoruz. Bir yanda akla kendi gücüne güven vererek onu özgürleştirmeliyiz diyen Abelard.
Diğer yandaysa dönemin en güçlü din adamlarından Aziz Bernard, hayır, insan aklı her şeyi gasp ediyor, artık imana hiçbir şey bırakmıyor diye karşı çıkıyor. Ve bu entelektüel savaşın Abelard için bedeli gerçekten de çok ağır oldu. Sapkınlıkla suçlandı. 2 farklı konsilde, yani üst düzey din adamları toplantısında mahkum edildi ve en acısı kendi kitaplarını kendi elleriyle yakmaya zorlandı. Bir çağdaşı onun o zapt edilemeyen fikirleri yüzünden vahşi bir gergedan gibi zapt edilmeye çalışıldığını yazmış. Ne kadar çarpıcı bir benzetme. Abelard hayatı boyunca acı çekti ve evet, resmi bir kurum kurmayı başaramadı. Peki nasıl oldu da onun yaktığı ateş sönmek yerine daha da büyüyerek üniversite dediğimiz şeye dönüştü? İşte bu, onun dolaylı zaferinin, en büyük zaferinin hikayesi. Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Abelard yaklaşık 25 yıl boyunca Paris'i Avrupa'nın entelektüel başkenti haline getiriyor. O öldükten yaklaşık 60 yıl sonra ise onun yarattığı bu hareketin temelleri üzerine Paris Üniversitesi resmi olarak kuruluyor. Yani evet, Abelard kurucu değildi ama şüphesiz ki öncüydü, yol açan kişiydi. İşte bütün hikayenin kilit noktası tam da bu. Abelard bir bina inşa etmedi, bir tüzük yazmadı. Ama çok daha temel, çok daha önemli bir şey yaptı. Hocaların ve öğrencilerin bir araya gelip özgürce tartıştığı, sorguladığı bir entelektüel ekosistem yarattı. Üniversite bu ekosistemin kaçınılmaz bir sonucuydu. Bu yüzden diyoruz ki, Abelard, üniversitenin tesadüfi mimarıdır. Bu alıntı, Abelard'ın gerçek mirasını o kadar güzel özetliyor ki, onun asıl etkisi, geride bıraktığı belirli fikirler ya da dogmalar değil. Onun mirası, zihinlere aşıladığı o bitmek bilmeyen sorgulama ve araştırma etkisi. O hareketi başlatan kıvılcım. Ve bu itki, bu kıvılcım Paris'le sınırlı kalmadı, bütün Avrupa'ya yayıldı. Abelard'ın tohumlarını attığı Paris modeli, kıtanın diğer büyük üniversiteleri için adeta bir prototip haline geldi. Oxford'dan Prag'a yeni kurulan bütün okullar kendilerini Paris tarzında diye tanımlıyordu. Düşünsenize, bir adamın isyanı koskoca bir kıtaya yayılan bir eğitim devrimine dönüşmüştü. Peki, 12. yüzyılda yaşamış bu asi düşünürün 21. yüzyılda, yani bugün bizim için anlamı ne? Onun mirası bugün nerede yaşıyor? Bugün bir üniversitenin temel ruhu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Eleştirel düşünce, kanıta dayalı sıkı tartışmalar, dogmaları sorgulama cesareti. İşte bu ruh doğrudan Abelard'ın o meşhur sic et non metodundan besleniyor. O, belki farkında bile olmadan modern akademinin DNA'sını yazmıştı. Bu son alıntıda mirasının neden ölümsüz olduğunu harika bir şekilde açıklıyor. Abelard, insanlara ne düşüneceklerini söylemedi, onlara nasıl düşüneceklerini gösterdi. Ve bu, nesilden nesile kendini yenileyen, durdurulması imkansız bir entelektüel hareket başlattı. O zaman gelin, bu incelemeyi Abelard'ın ruhuna yakışır bir soruyla bitirelim. Üniversite dediğimiz kurum, rahat varsayımlara ve dogmalara karşı entelektüel bir isyanla başladı. Abelard'ın hikayesi bize, ilerlemenin en temel yakıtının zor soruları sorma cesareti olduğunu hatırlatıyor. Peki ya biz? Bugünün dünyasında bizim sormaktan çekindiğimiz, korktuğumuz, evet ve hayır soruları neler?